çalışacaksın, emek harcayacaksın, izleyiciye göstereceksin ne kadar emek harcadığını ki izleyici bunu görecek, ona verecek ki tamam ya sen hak ettin like'ı. Bu ticarette de ayrı bir şey değil zaten. Çalışacaksın, koşturacaksın ki o faturayı yollamayı hak edeceksin. Ekip olarak hani olmadığı müddetçe hiçbir iş göremez. Mr. Fast bugün buradaysa önce Allah'ın, sonra sizlerin, ekibin hep beraber bir şekilde emek sarf ediyoruz. Sizler de bu emeğe karşılık veriyorsunuz. Bize de Cenab-ı Allah şükürler olsun ki samimi insanları gönderdi bize. Etrafımıza toparladı. Samimi olmayanları yanımızdan ayırdı. Her ne sebepten dolayı olursa olsun. Mr. Fast olduğum için iş yerimde sıkıntılar oldu mu? Oldu. Hani firmanın biri hani bizle çalışmayı yani kontratı feshetti. Emin olun. Bize güvenen, inanan, bize Mesut olduğumuzdan değil, Mustafa olduğumuzdan dolayı güvenen başka firmalara daha çok iş yapma fırsatı sundu. Vallahi arkadaşlar bir annem bir bendik ama bugün Allah'a şükür sizler de varsınız. Buralara nasıl mı geldik? Buyurun hep beraber izleyelim ve görelim. No perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard. Mr. Fast ve iş yeri tabii ki. İkisi bir arada kombinasyon nasıl oluyor filan filan. Önce Mr. Fast'ın yolunu size bir anlatayım da. Yani bugün itibariyle Instagram 865 bin takipçi, YouTube'da 270 bin abone, TikTok'ta 270 bin takipçi, Snapchat 20 küsürlerde oraya yeni başlıyoruz daha. Hani baktığınız zaman 1.4 milyon takipçidir, abonedir. Öncelikle de hepinizden de Allah kat kat razı olsun. Hakkınızı helal edin. İzlediğiniz için, ondan sonra yorum attığınız için, arkadaşınıza gönderdiğiniz için, zil butonuna abone olduğunuz için hani anladınız siz. Ya buraya ilk etapta 2 yıl önce başladık işte arkadaşlar. Hatta 2022 birinci ayda Instagram açtık. Öyle başladık. Hani ne oldu? Sonradan yolumuza kafalar çıktı. Fatih, Atakan, Bilal abiler. Çok dostlarım onlar benim. Çok seviyorum. İyi ki varlar. Onlarla güzel projeler imza attık ve buradan da size spoiler vereyim. Birkaç tane daha güzel şeyler gelecek. Yani biz birbirimizi bırakmıyoruz Allah'a şükür. İyi ki varlar. Sonra Muskar tabii kesinlikle unutulmaz bir dostum. Erkan Keka ile güzel şeyler yaptık. Yapacağız da. Şafak abiyle yapıyoruz. Bu video yayınlandığında eminim setteki görüntüler de gözükecek. Kutsal Damacana 5'te rolüm var. Bakacağız yani arkadaşlar güzel olacak. Ama Mr. Fast'ın bu yolculuğunda sadece yalnız olmadığımı da belirtmek isterim kesinlikle. Hiçbir şey yalnız olmaz zaten. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar size. Bir tane yatınız var. 500 metre uzun. 100 metre eninde. Üstünde helikopteriniz var. Her şeyiniz var. Ama yalnızsınız. O helikoptere bir defa biner dolanırsınız. Bakarsın wow güzelmiş güzelmiş. İkinciye kesinlikle binmezsiniz. Ne zaman binersin? Yanında bir eşin olur, dostun olur, arkadaşın olur, akraban olur. Bu ne demektir arkadaşlar yani? Yalnız hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben yani istediğim kadar video yapayım. Sizler abone olmayıp like atmadığınız sürece, yorum yapmadığınız sürece biz ne kendimizi geliştirebiliriz, ne de ilerleyebiliriz. Arkadaşlar bu sadece Mr. Fast serüveninde değil hani bu baktığınız zaman sosyal medyada ciddi samimi arkadaşlarımız oldu. Hala da dostlarımız baki. Diyap kardeşim mesela, cansın vallahi. O aradı beni arkadaşlar bir örnek vereyim ben size. Abi dedi böyle sosyal medyada görmüş beni. Beraber çalışalım dedi. Türkiye'de yardımcı olayım sana filan. Dedim arkadaşım al şu 2000 euroyu. Otelde buluştuk. Biz hani gurbetçi kelimesini kullanmayı sevmiyorum ama böyle bir tabelamız var zaten. Diyap'a dedim ki arkadaşım al dedim sen şu 2000 euroyu sen yoluna ben yoluma zaten bir şey yapmayacaksın o yüzden vereyim şimdiden. Yok abi dedi şöyle yapacağız böyle yapacağız dedi. Allah razı olsun hala beraberiz. Alperen dersen öyle de keza. Ara sıra gençliğine veriyorum. Bazı şeyler oluyor ama yine de canım ciğerim Allah razı olsun ondan hakkını helal etsin. İşte kameranın arasında 2 tane daha sırıtıyor. Biri Fethi biri Ömer. Kendi resimlerinizi de koyun ha görsün arkadaşlar. Tamam mı? Ömer bu ara zayıflamış yok diyor da Fethi halleder. Sırma saçlım benim. Hani demek istediğim böyle ekip olarak hani olmadığı müddetçe hiçbir iş göremez. Hani Mr. Fast bugün buradaysa önce Allah'ın sonra sizlerin, ekibin hep beraber bir şekilde emek sarf ediyoruz. Sizler de bu emeğe karşılık veriyorsunuz. Hani bunun yanı sıra diyeceksiniz ki ya iş yeri nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar Devlet Demiryolları bakım, onarım, tadilat, yenileme, iş güvenliği 2 tane firma. 2 firma üzerinde 80'e yakın iş arkadaşım var. Sağ olsunlar. Şimdi Avrupa'da Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar ya. Avrupa'daki çalışma sistemi çok prensip isteyen. Hani şöyle söyleyeyim, saat 8'de iş başı yapacaksan ya bir çocuğu okula bırakayım da geleyim olayı olmuyor. Öyle bir şey yok. Onu önceden halletmen gerekiyor. Atıyorum bir iş yerine 3 defa geç kaldığın zaman çıkış veriyorlar. 1 dakika geç kaldığın zaman 15 dakikanı kesiyorlar. Hani inanın çok prensipli bir çalışma sistemi olduğu için bütün management'ımız da burada
Bayağı bir prensipli. Onlar sayesinde biz de mesli fasıl olabiliyoruz. Ticaretimiz devam etmesinin en büyük sebebi hani mesela Hayri kardeşim var, Allah razı olsun. İnsanın böyle etrafında bazı güvenebileceği insanlar olması şart yani. Tahir o ayrı bir mesele zaten, Tahir deyince böyle görüyorsun gözlerimin içi gülüyor. Ondan sonra Ramazan var, Adem var, Yoğuz var, yani bir sürü iş arkadaşlarımız var hani bizleri yalnız bırakmayan. Hani management dediğimiz, bu managementimiz işlememiş olsa biz de mesleğe fasıl ile devam edemeyiz. Hani baktığınız zaman biz ne yapıyoruz? Ya arkadaşlar proje oluyor mesela. Bir proje demir yolları kapanması gerekiyor. Tadilat olması gerekiyor orada. Biz insanlara tren iş güvenliğinde tren çarpmasın diye, elektrik çarpmasın diye iş güvenliği yapıyoruz. Bu iş güvenliği nedir arkadaşlar? Bildiğiniz yani resmen tren gelmesin diye bazı işlemlerde bulunuyoruz. Hani bugün düşünüp de yani hurra çalışalım olayı yok. Bu 10 hafta öncesinden, 20 hafta öncesinden yerine bağlı. Mesela Amsterdam, Rotterdam, Utrecht arası öyle kafana göre hurra 10 hafta sonra gideyim orada çalışayım olayı yok arkadaşlar. 20 hafta, 26 hafta öncesinden bunlar belirleniyor zaten. Niye? Sen orayı kapattığın zaman yolcular trene binemiyor. Ne olacak o zaman? Bütün istasyonlara otobüs gelmesi gerekiyor. Urra deyince de otobüs ayarlanmıyor. Hani her şey planlı, projeli, sistemli. O sebepten arkadaşlar hani bazı şeyleri başarabilmeniz için etrafınızda güvendiğiniz insanlar olması şart. Hani böyle yastığa kafanızı koyduğunuz zaman diyeceksiniz ki ya lan o işte hayır de tamam rahatım devam buyurun diyeceğim. Hani bize de Cenab-ı Allah şükürler olsun ki inşallah herkese de böyle oluyordur. Böyle samimi insanları gönderdi bize, etrafımıza toparladı. Samimi olmayanları yanımızdan ayırdı. Her ne sebepten dolayı olursa olsun. Samimi olmayanlar bir şekilde Cenab-ı Allah ayıtlıyor, paketliyor, yenisini getiriyor. Hani sizin de böyle bir daireniz olması şart. Bu daire içerisinde evvela aileniz kimdir? Çoluk çocuk, hanım, anne, halacanın, ondan sonra sevdiğin insanlar. Bu daire içerisinde olması şart. Ondan sonracığıma bu daire içerisinde tabii ki bir de business dairesi diyoruz. Burada dediğim gibi Yoğuz, Hayri, Tahir, Ramazan ama Mr. Fast artık bir business gibi görüyoruz. Onda da prensip önemli. Hani belki dikkatinizi çekmiştir. Şubat 2024'ten ağrı her pazar bir YouTube videosu atıyoruz. Hani bunlar şart. Prensip olayı şart. Şimdi bir seferinde işe geliyorum. Muskar aradı tesadüf. Ne yapıyorsun dedi. İşe gidiyorum abi dedim ofise. Görüntülü konuşuyoruz. O ne dedi orada dedi. Poşet içinde sandviç hazırladım ben. Azık abi dedim. Muskar dedi azık ne lan dedi. Ya azık bildiğin azık ya dedim Muskar. Kardeşim dedi azık ne ya dedi. Yani demek istediğim şu ki şimdi Türkiye'deki patronluk veya iş yeri sahibiyle buradaki çok farklı. Hani biz burada kalkıp öğlen hadi bir saat, bir 3 saat bir restorana gidelim, bir yemek yiyelim olayı yok abi. Herkes evinde sandviçini hazırlar, peynirli ekmek, salamlı ekmek, ne bileyim hani bunları hazırlar, iş yerine öyle gelir. Hani öğlen paydosu 1 saat, 2 saat gidelim bir yemeğe öyle bir şey yok. Servis sabah gitsin evinden alsın öyle bir şey yok. Herkes 8 iş yerinde olacak. Öyle servis yok arkadaşlar. Yani ne oluyor? Yol parası ödüyorsun ama servis öyle bir durum söz konusu kesinlikle değil. Şimdi baktığında geri dönelim biz işimize Hollanda'da arkadaşlar bu iş güvenliğinde Hollanda'nın ilk 3 firmalarından birisiyiz. Hani en büyüğü demiyorum, en iyisi demiyorum ama ilk 3 diyelim. O da bizim mütevaziliğimiz olsun. Hani ticaret öyle bir şeydir ki arkadaşlar hani nasıl diyeyim? Şimdi personel ayrıdır, rakipler ayrıdır, işveren ayrıdır. Hani bunların hepsi kendine göre bir fasettir. Hani bu fazlarda ve iş almadan personel ihtiyacın olmaz. Demek ki önce satış bölümü işini yapacak ki iş getirecek. Planlama bölümü planlayacak. Planlama bölümü planladıktan sonra faturalama bölümü hani finance dediğimiz finansal bölümde bunun faturalandırmasını yapacak. Para gelecek, maaş ödenecek. Hani bu daireler hepsi birbirine bağlıdır. Hani biz atıyorum mesela temizlikçi diyelim ya arkadaşlar. Bir firmanın temizlikçisi dahi önemlidir. Hani biz mesela firmaya geldiğimiz zaman hani işveren olarak önce bütün odalarda dolaşırsın. Merhabalar arkadaşlar nasıl herkesle bir görüşür konuşursun. Ama temizlikçi de çok önemlidir bu fazlar içerisinde. Neden diyeceksiniz? Haftada 3 gün ofis temizlemeye geliyor. Bir gün gelmese affedersiniz ofisi şey götürür. Koku götürür diyelim de siz anladınız. Hani bir firmanın bütün çalışanları önemlidir. Ha bu Ahmet olur bugün Ahmet'le yarın Mehmet olur onu tartışmıyorum. Ama temizlikçi daha önemlidir. Hani o yüzden hani burada emin olun şirket içerisinde öyle büyüklenmek şöyle böyle çok farklı bir sistem yani Avrupa'da. O yüzden hani çok görüyorum buraya gelip de hani adapte olamayan arkadaşlar oluyor.
yazıyorlar da, görüşüyoruz da, konuşuyoruz da. İlk başta şu zaten. Saatinde işe gitmek çok önemli arkadaşlar. Avrupa'da bu şarttır yani. Bu mesela bir randevun var saat 2'de. 2'yi 5 gece geldiğin zaman adam seni almaz, yeni randevu almak zorundasın. Hani bu Türkiye'de ya trafik vardı abi, geldim aha gittim, şöyle oldu böyle oldu. Oluyor yani. Biz de Türkiye'ye geldiğimiz zaman ona adapte oluyoruz. Geri Hollanda'ya gelince emin olun bazen sıkıntı çekebiliyoruz. Hani eminim bu sadece benim için geçerli değildir. Çoğu gurbetçiler için de bu geçerlidir zaten. Gerekse trafikte mesela hani bu. Yani burada mesela bizim enişte geldi. Düğüt korna 300 euro ceza, düğüt korna 300 euro ceza, düğüt korna 300 euro ceza. Baktık olacak gibi değil. Sonunda kornanın fişini çekti ki. Unutayım yani korna basmayı. Öyle bir durum söz konusu dahi değil. Amsterdam Havalimanı'ndan misafirlerimi aldım. Arkadaşlarım Türkiye'den geldiler. Otobanda gidiyoruz. Otoban 4 şerit. Ben sağdan 2. şeritte gidiyorum. 3. ve 4. şerit bomboş. Şimdi arkadaş diyor ki abi diyor hadi diyor bu 2 şerit boş da diyor polis şeridi niye boş diyor. Hani o kadar yani. Hani ben burada Avrupa'yı övdüğümden değil. Haşa kesinlikle. Elimde fırsat olsa ben de geri dönüş yaparım. Hani memleket gibisi yok. Hani bura ana vatansa orası baba vatan. Orası ana vatansa burası baba vatan. İki arada bir deredeyiz gibi ama bazı şeyler burada gerçekten rayında gidiyor. O yüzden şimdi management'e geri geleceğim arkadaşlar. Management olmamış olsa ben bugün Mesut Fas'la olamam. Hani Mesut Fas'la olabilmek için de Mesut Fas'la bir ekibimiz var ve normal öbür firmalarda da bir ekibimiz var. Sağ olsunlar hepsi de her taraftan eline geleni yapıyor. Bizleri mağdur etmiyor. Hani ticaret önemli bir insan hayatında kesinlikle önemli. Ne diyeceksiniz? Ne varsa ticarette var. Hani bunu zamanında Peygamber Efendimiz de söylemiş zaten. Ticaret yapabilmek için de arkadaşlar korkmayacaksın. Önünüze gelen fırsatları değerlendireceksiniz. Ya fazla düşünmeyeceksin. Şöyle olursa böyle mi olur, böyle olursa böyle mi olur? Cenab-ı Allah daima çalışanın yolunu açar. Bugün belki milyarlarca değerinde olan firmalar bir araştırın bakalım nereden başlamış. Yani hiçbir firma damdan düşmedi böyle hop diye ben 100 milyonluk firmayı veya 100 milyar dolarlık firmayı veya euroluk. Hani herkes bir yerden başlamıştır. Bu araç firmalarına bakın arkadaşlar bak emin olun şu an dünyanın lideri olan araç firmalarının geçmişine bakın. Hani 110-120 yıllık bir geçmişleri vardır. O sen niye olamayasın ve senin torunun da olmayabilir bu, olabilir bu. Her işin bir zorluğu vardır. Şimdi baktığımız zaman meslek faas olduğum için iş yerimde sıkıntılar oldu mu? Oldu. Hani firmanın biri hani bizle çalışmayı yani kontratı feshetti. Hani anlaşmayı feshetti emin olun. Hani niye ya Mr. Fast ne alaka ne ayak? Yok personelin şöyle otluyor, personelin böyle otluyor. Sen şöyle Ferrari'dir, şudur budur. Vallahi herkesin kendi bileceği bir şey. O da Allah'tan. İyi mi oldu? Kesinlikle iyi olmadı ama kötü de olmadı. Hani ne diyeceksin? Bize güvenen, inanan, bize Mesut Fast olduğumuzdan değil, Mustafa olduğumuzdan dolayı güvenen başka firmalara daha çok iş yapma fırsatı sundu. Çünkü elimizde bir kapasite var. Bu kapasiteyi A firma değil B firmaya değerlendirmiş olduk. Hani bu da bir gerekçe oluyor bazen. Aklımızda hayırlı olanı Cenab-ı Allah veriyor zaten. Bundan ben eminim. O yüzden elinize bir fırsat geçtiği zaman değerlendirmesini bilin arkadaşlar emin olun. Hani ya öküz altında buzağı aramayın. Hani ticaret risktir. İlerlemek için risk almak zorundasın. Hani bu riskleri de tırsmadan, korkmadan Bismillahirrahmanirrahim deyip zıplayacaksın arkadaş. Başka zor yani. Şimdi Mesut Fas'la zamanında başladığımızda hani ya elimize geçen bütün videoları atıyorduk. Ha şu iyidir, şu atalım. Sonra dedik hop dedik yani haftanın 7 günü bir şey atıyorduk. Şimdi algoritma için o da iyi bir şey değil. Şimdi onu da profesyonelleştirdik. Hani baktığınız zaman her şey bir başlangıçtır hani. Mesut Fas öyle başladığında ben ilk açtığımda yanımda Tahir oturuyordu. Takip et lan dedim. O da takip etti. İlk takipçim Tahir yani kardeşim. Demek istediğim hani her şey bir başlangıçtır. 2 sene geçti aradan 1.4 milyon. Hani biz de hani video kalitesini yükseltmemiz gerekti. Çünkü seyirci, izleyici artık o eski şeylerle hani hemen takip edeyim, hemen like atayım. Öyle bir dünya yok. Çalışacaksın, emek harcayacaksın. İzleyiciye göstereceksin ne kadar emek harcadığını ki izleyici bunu görecek. Ona verecek ki tamam ya sen hak ettin like'ı. Sen hak ettin follow'u. Sen hak ettin yorumu. Hani hak etmemiz gerekiyor. Bu ticarette de ayrı bir şey değil zaten. Çalışacaksın, koşturacaksın ki o faturayı yollamayı hak edeceksin. Vallahi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Baktığınız için Allah razı olsun. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Yeri sizde arkadaşlar. Hani bu zil olayıdır, aboneliktir, paylaşmadır, yorumdur.
Sizlerden desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. O yüzden de sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve varsa bilmek istediğiniz bir şey lütfen yorumlara yazın. Oradan arkadaşlar olsun ben olayım. Seçip bir dahaki videomuzu ona göre hazırlayacağız. Hürmetler.